Evet. Sezonda 5 geldi ve çattı dostlar. Şunu sessiz alalım ben. Kraken 94 hoş geldin. Selam hocam. Yine kavuştuk. Şükür Allah. Şükür kavuşturana diyelim. Ekran yakalamada bir sıkıntı var. Onu bir halledeyim. Ekran yarım duruyor. Tamam düzeltildi diyelim. Gayet iyi. Böyle bir şey yok. Erkan Akça merhaba kardeşim yayınlar demiş. Teşekkürler Erkan abi. Hoş geldin, hoş geldin. Çağrı Gülmez hoş geldin kardeş. Hoş geldiniz. Hemen beğendim videoyu hocam. Vallahi videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir anket açıyorum şimdi. 5. sezonu inceleyeceğiz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi diye. Anket başlatayım. 5. sezon. Tamam. Anketi başlat. Şimdi zaten çoğunuz WhatsApp grubunda ya da globaldeki arkadaşlarınızın sayesinde WhatsApp kanallarınızda ve benim WhatsApp grubumda görmüşsünüzdür. Sezon 5 kahramanlar tatmin etti mi etmedi mi çok değişik bir sezon olacak. Bana sanki böyle ara bir sezon yani bir dinlenme sezonu, oyuncuları şöyle bir yormama sezonu gibi geldi. Ama benim yine beklentilerimin altında kaldı. Savaşçı kılıç yapacaktım yapamayacağım. Miyamoto devam. Miyamoto tutuklansam mı ne yapsam? Şimdi biraz kalabalık artsın şöyle. Özellikle Vlad üstünde çok duracağım. Çünkü savaşçı birliklerinin tek kahramanı Vlad. Şu an gözüken tek savaşçı birlik kahramanı. Ne okçuya geldi, ne kılıca geldi, ne süvariye geliyor. Yani süvariye temelli gelmiyor. Vlad'ı süvariye kullanabilirsiniz demiş. Ama aması var. Amasını anlatacağız. Yani ne kadar kullanılır, ne kadar verimli olur. Sonuçta bedava peynir fare kapanında olur arkadaşlar değil mi? Yani Age of Empires mobil yönetiminden bahsediyoruz. Çark kahramanı koymamış, görev kahramanı koymuş. Ne kadar etkili olabilir? Hepsini tartışacağız. Ama benim bayağı bir tahminim tuttu ya. Geçmişten ta 2 ay öncesinden falan. O özellikle beta döneminde bak bu kahramanlar falan gelecek. Dedim videoyu çektim. Globalde yayınladım videoyu Discord'da. Hemen tık kaldırdılar. Yüzükleri yanlış koydular. Yanlışlıkla göstermişlerdi. Yüzük videosu çektim. Tak kaldırdılar. Özellikle şu Otto. Otto'yu tutturamadım. Şeyini tutturamadım. Sınıfını tutturamadım. Süvari gelecek dedim. Maraşal süvari dedim. Maraşal mızrak geldi iyi mi? Adamlar sezon 5'te de Sith'le oynayın diyor ya. Adamlar diyeceksin ki Sith'tir kardeş. Hocam bir sorum olarak olacak demiş. Tamam. Kiros, Ricard, Barbaros mu? Kiros, Leonidas, Barbaros mu? Kiros, Barbaros, Musa mı yapmalım? Kiros, Barbaros, Musa yapmalısın. Kiros, Barbaros, Musa. Barbaros'a bir Şahin yüzüğü alıyorsun. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Azim becerisi, huzurlu sığınak. Ya da yaban domuzu, kralın kılıcı, huzurlu sığınak da olur. İmzası zaten onu halleder. İki türlü de oynayabilirsin. Kralın kılıcı alırsan biraz daha Mansa Musa'yla Kiros'u bufflamış olursun. Nereden bakabiliriz kahramanlara? Şimdi açacağım peni kahramanları. Biraz sabırlı ol. Otto'yu ben sana söylemiştim. Hatırlıyor musun abi iddiayla? Aynen öyle Kaan sen kazandın iddiayı kardeşim. Bana özelden şu kale ID'ni gönder. Ben sana bir doruk parası atayım. İddiayı sen kazandın. WhatsApp'tan gönder. Mızrak geldi. Maraşal mızrak geldi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Maraşal mızrak ot böyle ben çok sağlam hasarlar çıkartacağına inanıyorum ama şöyle bir ayrıntı yapmışlardı. O dikkatinizi çekti mi? Abi Ram'ı böyle kenara etmişler ya. Farkında mısınız? Yani ben zaten Ram hiç beğenmiyordum. Ram'ı kenara etmiş. Oyun da Ram'ı kenara etmiş. Böyle vali kahraman olmaz. Bak çok iddialı söylüyorum. Barbaros'un statlarını yükseltip yani kudreti 1, zırhı 0.8, stratejiyi 0.9 falan yapsalar Valiye koysalar Ram'dan daha iyi daha iyi. O imzasıyla falan. Hocam 5. kompas önce Ricard Leon'da silah yapayım mı? Şimdi Vlad'ı inceleyeceğiz. Siz karar verin. Daha görmedik ama az çok kendini belli ediyor Vlad. Çok kendini belli etti. Yalçın Hoca globale doğru. Aynen öyle.
Sağ olasın Rıdvan. Hoş geldin güzel insan. Rıdvan'la bu gece arkadaşlar güzel bir video çekeceğiz. Takipte kalın. Yarın öğlen yayında kanalda olacak. Reis Kiros Barbaros'a Mansa Musa mı? Kiros Barbaros Mansa Musa. Aynen. Kiros Barbaros Mansa Musa Hüseyin. Kiros Vilat Mansa. Bak Vilat Bodika'dan iyi olacaktır. Ona eminim. Ama ne kadar? Yani 5 yapmaya değer mi? Tabii statlarını, yıldızlarını görmeden bir şey diyemeyiz ama bedava verilecek, yani bedava ederken yani etkinlikle verilecek bir kahraman. Tomris, Dildo muydu? Dido muydu? Neydi o? O var yani görevle verecek sonuçta. Yazmış oraya görevle vereceğim diye. Aleykümselam Abid Rızayev. Teşekkürler. Salam kardeş. Hoş gelmişsen. Hoş gelmişsen. Azerbaycan'a salamlar. Şimdi şuradan şu an kendi hesabımdayım. Globalden bir tane Kraken adayımız var. Onun hesabına da geçiş yapacağım. Buradan bir bakalım abi. 5. sezonumuz şu an için şeyi gösteriyor. Beta'yı gösteriyor. Büyük ihtimal globale de haftaya falan gelir bildirisi. 11 Ağustos'ta ne var arkadaşlar? 11 Ağustos'ta şey olacak. En kudretli vali etkinliği gelecek. Yeni kahramanlar. Vilat, Robin Hood, Otto. Robin Hood'u zaten uzun zamandır şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Söylüyorduk. Robin Hood gelecek, Robin Hood gelecek, Robin Hood gelecek diye. Sonunda ağzımıza getirdik Robin Hood'u. Görsellerde savaşçıydı. Rusça görselleriydi. Rus yazısı vardı. Şeye çevirmişler. Maraş'a çevirmişler. Maraş'a gelmiş. Vilat aynı ilk görsellerin sızıntı görsellerde olduğu gibi arkadaşlar. Süvari ve mızrak olarak gelecek. Otto'nun sadece resmini görmüştük. Kendisini biz Fransız sanıyorduk ama Romalı çıktı. Kutsal Roma İmparatorluğu, Avusturya Kutsal Cermen Roma İmparatorluğu var ya, oradan bir abimiz. Kendisi de Maraşal mızraklı olarak geldi. Maraşal'ini tutturduk, süvarisini tutturamadık. Mızrağını tutturamadık. Biz süvari sanıyorduk. Maraşal mızrak. Şuradan bir chatimi de açayım. Hemen hızlıca. Chat'i gözümün ucuyla takip ederek. Hoş gördük demiş kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Hocam Ramses beceri önerileri değişmiş mi? İlk başta yüksek moral göstermiyordu sanki. Evet. Yüksek moral koymaya gerek var mı Ramses'e? Bence gerek yok. Abi Yalçın abiye karışma demiş. Hesaba girip Yalçın. Şu an zaten Korkut'un hesabında değilim Rıdvan. Onlar yeni sezon bizim sezonun ortası geliyor. Nasıl düzenleyecekler? Aradaki farkı. Şimdi Beta ile Global'i birleştirmeyecekler. Beta ile Global'i eşitleyecekler arkadaşlar. Dörtlü KVK için, ıssız çöl etkinliği için. Onun için abi Beta ile Global'i eşitlemeye çalışıyorlar. Aynı sezona sokmaya çalışıyorlar. 5. sezonda ıssız çöl etkinliğinde Beta ile Global savaşacak. Hemen geçelim abi. Efsanevi doğuş demiş. Yani çark. Burada pardon. Abi çark kahramanına nalet girsin. Özür dilerim. Birinci Otto ve Robin Hood gelecek. Çark kahramanına. Birinci Otto ve Robin Hood. En kudretli vali etkinliğine Ginseng Huang gelecek. Bunu da anlatacağım. Bu aslında arkadaşlar bizim bildiğimiz, dört gözle beklediğimiz İskender. Büyük İskender. Büyük İskender'in becerilerini söktüler. Ginseng Huang'a verdiler. Hatta biz dedik, yani kahraman hazır değildir. Belki ellerindeki hazır şablonu kullanmışlardır. Ama açıklamayı okuyunca Büyük İskender abi o gördüğümüz gibi gelmeyecek. Büyük ihtimal benim tahminim Büyük İskender abi değiştirdiler. Kendisini kumandan yapacaklar. Maraşal mızrağı vali olarak getirebilirler ileride. Sezon kaç yapar o da? Sezon 8 yapar. Sezon 8'de gelir. Sezon görevleri 3. Vilat. Bak sezon görevleri. Görüyor musun? Sezon görevleri. Vilat Zeng Liang. Zaten ben bunu en son beta'da bir yer vardı. Böyle kurcalarken oraya girmiştik. Bunu görmüştük. Resimlerini göstereceğim. Sızıntı resimlerini. Oyun sonuna kaldırmıştız bunu. Bunu ilk duyuranlardan biri de bendim. Haftalık sezon görevlerini tamamlayarak sırayla elde edebilir. Haftalık sezon görevleri. Yani haftalık sezon görevlerini tamamlayacağız arkadaşlar. Sırayla bu iki kahramanı ne yapacağız? Elde edeceğiz. Daha sonrasında yüksek ihtimal bu iki kahraman günlük göreve gelir. Hani sandık açıyoruz ya. Barbarossa'yı falan almak için. Büyük ihtimal oraya eklerler. İşte siz düşünün ne kadar tesirli olur.
Ya da eklemeseler bile, güçlü gelse bile diyecekler ki genel madalya basın abi. Ya da paketini alın. Etkinlikler kendileri verecek. Daha sonra diyecekler ki ya paketini alacaksınız aynı Mulan gibi, ya da diyecek şey yapacak, genel madalya basın. Günlük göreve gelmesi. Şimdi Mulan gibi paketlere bakıyoruz. Mulan güçlü bir kahraman. Üçüncü sezona kadar çok güçlüydü. Şu anda da oynanır. İmzayı atacak durumu yok. İmzasını patır patır atsın, Mulan 5. sezonda da oynar. Bak. Ama mevcut kahramanların özelliklerine, hasar azaltmalarına, statlarına Mulan'ın mevcut imzasının hasarından ziyade tetiklenme oranı yetişemiyor. O yüzden patır patır dayak yiyor. Bu da böyle bir ayrıntı. Robin Hood'u inceleyelim. Elsit meta'ya geri mi dönüyor? Birinci sezon kahraman, sezon olmuş 5, kumandanı hala değişmiyor. Otto'yu bir şey yapmazlarsa belki Otto mızrak süvaride gelebilir arkadaşlar. Burada göstermiyorlar ama Otto mızrak ve süvaride gelebilir. Otto mızrak süvari gelirse işlerin rengi değişir burada. Ben size söyleyeyim. Gelir mi? Gelir. Ama Otto mızrak kılıç da olabilir. Çift beceri gelirse, çift sınıf gelirse ya kılıç gelir ya süvari gelir. Çünkü vali kahramanı hem kılıçlı hem mızraklı. Sıra tabanlı. Bu dizinin odak noktasında kumandan becerilerini tamamen serbest bırakmaktır. Yani zaten Selahattin Eyyubi verken Elsit 6 saniyede 7 saniyede bir kumandan becerisi atıyordu. Çektiğimiz eski videoları hatırlayanlar bilir. Robin Hood'un sızdırılan bir tane şeyi var. Becerisi var. İmza becerisi. Orada diyor ki, WhatsApp grubuna atmışlardı. Baktık. Öfke doldurur diyor. Eğer öfke doldurursa bu da Selahattin'le beraber, bu da demek oluyor ki Elsit 4-5 saniyede bir kumandan becerisi atabilir. 5 saniye diyelim. Kavurucu alev de var burada. 5 saniyede bir kumandan becerisi atarsa Elsit ortalama 6 saniyede 2 tane imza atmış olur. Bu sayede. Onun dışına bakıyoruz. Elsit'in kumandan becerisi hedefleri yavaşlatırken imza becerisi yavaşlatılmış düşmanlara ekstra hasar verir diyor. Yani +1 vurur. Kumandan becerisini serbest bıraktıktan sonra bir patlama yaratır. Elsit kendi imza becerisini tetikleyince, yani Sid imza attığında Robin Hood hasarı artırıp, bu arada sızan görüntüde eğer doğruysa Robin Hood'un hasar artırma oranı %8 arkadaşlar. Birinci yıldızda %8 ama kudret bonuslu değil. Saf %8. Üçüncü ve beşinci yıldızında bu oranlar artar mı bilmiyoruz. Artırıp birimlerini yeniler. Yenilenme oranında arkadaşlar birinci seviyede %30'du. Yani bir level bir Robin Hood'da %30. %30 birlik yeniliyor. Haberiniz olsun. Ayrıca senin birliğinin öfkesini de geri yükleyebilir diyor. Bu da ihtimalli olabilir. Geri yükleyebilir dediğine göre ihtimali var. Özelleştirilebilir beceriler de kumandan becerisinin serbest bırakılmasını hızlandırmak için zafer kütlemesine öncelik ver demiş. Yani demiş ki burada zafer kütlemesini biz önermedik ama sen öncelik ver demiş. Zaten görsellerle yazılar uyumsuz. Zaten gördüyseniz anlamışsınızdır. En basitinden Lubu'nun orada ne işi var? Vlad'ın resmini koymamış ya da 2 tane sakin su yüzüğü koymuşlar. Robin Hood'un buradaki görev ve işlevi arkadaşlar odur ki daha hızlı kumandan becerisi arttırmak, Sid'in imzasını bufflamak ve birliği yenilemek. Zaten mühür yüzükleri özür dilerim. Mühürlerine baktığımız zaman hani güç, güçlendirme, savunma falan yazıyor ya, Elizabeth'le aynı. Sınıf özellikleri, daha doğrusu beceri özelliklerinin damgaları Elizabeth'le aynıydı. Daha önceden bunu bahsetmiştim ben. Bu birlikten adam olur mu? Bence yine adam olmaz bu birlikten. Elsit değişmediği sürece, kumandan becerisindeki hasar olmadığı sürece bu birlikten adam olmaz. Buraya bir kumandan gelirse şu iki kahramanla gayet güzel işler yapabilir. Daha Lubu'nun abisi gelecek. Yani abi Lubu süvarinin 1 numarası. Emselerde, gömselerde zaten Çinli 1 numarası Lubu. Yani çok da heves etmeye gerek var mı bilmiyorum. Ama bu sayedeki yani güçlendirmelerle alternatif yaratılabilir. Nasıl mesela? Sun Tzu yaşarmanı koyduk, güzel oluyor. Şu an güzel Sun Tzu. Yani oynanır. Elinde yapanlar pişman etmez. Tabii Miyamoto Ramses komplar daha iyi ama en azından abi Miyamoto'lu kumandan oynayabiliyorsun. Yodit'li kumandan oynayabiliyorsun. Sun Tzu'lu kumandan oynayabiliyorsun. Ramses'li kumandan oynayabiliyorsun. 4 tane çeşidi var. 4'ünde oynayabiliyorsun bak. Oynayabiliyorsun. Abi süvaride Lubun yoksa bittin yani. Sid'in varmış, Hannibal'ın varmış bir anlamı yok. Lubu.
Alternatifi yok. Bu sayede belki alternatifi olur. İnşallah olur. Hemen bir çete dönelim hızlıca arkadaşlar. Hop. Bakalım. Hocam Ramses beceri demiş. Bence Ramses becerilerinde yüksek morale gerek yok. Hiç gerek yok. Onların yeni sezonu demiş. Tamam tamam. Oyunu bırakmak isteyip aha, okumayalım. 5 yıldız sit duruyor hala kenarda hocam. Yani durur. Yani ikinci kumanda olarak da oynayabilir diyeceğim ya. Şu komple oynayamaz artık. Onu da oynayamaz. Hocam Leonidas 5 yıldızlı. Bodika 5 yıldız mı iyi? Bodika'nın 5 yıldızı daha iyi. Aleykümselam Uğur Bey. Hoş geldin kardeşim. Kral 2'den selamlar. Time to win. Teşekkürler Kral 2'ye selamlar olsun. Hoş geldiniz güzel insanlar. Sağ olun. Huzurlu sınak zafer kütlemesi alınabilir. Aynen çünkü imza becerisinde ne yapıyor? Birlik yenilemesi var. İmza becerisinde Robin Hood'un birlik yenilemesi olduğu için müzin muharebeye gerek yok abi. Huzurlu sığınak yeterli olacaktır. Zaten hasar başına birlik yenilecek. Buradan bunu anlıyoruz. Sid de zaten 6 saniyede 2 defa vuracağı için 3 saniyede bir huzurlu sınağı çalıştırır. Patır 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 o huzurlu sınak çalışır gibime geliyor. Bir de sen buna şaşalı muhafız koyarsan tamam olur tertemiz. Turan kolay gelsin demiş. Teşekkürler kardeşim. Atsız çok tank oluyor halakta. Aynen. Hasar hala eksik. Hasar hala eksik. Robin Hood %8 hasarını. Yani bir level bir Robin Hood daha bir level ve bir yıldız bir yıldız bile değil. 0 yıldız bir level Robin Hood %8 imza hasarını artıracak arkadaşlar. Ben öyle gördüm görselde. Öyle anladım. Bu erki geri yüklenebilir dediği arka arkaya 2 saniyelik periyotta 2 kumandan becerisi olabilir. Evet. Olabilir. Ramses'e gelen ona da geleceğiz. Şimdi Ramses'e bir Vlad'ı anlatalım. Şeyi, mızrağı. Oradan süvariye gerek var mı gerek yok mu onu anlatalım. Oradan diğerine geçeriz. Sit adamdır ezdirmeyiz. İyi yayınlar Yalçın Hocam demiş. Teşekkürler. Bu ne ya? Hep mızrak mızrak. Hep mızrakçılar kazanıyor. Keseceğim. Vallahi ben sezon 2'de mızrağı bir geçtim. Keyfim yerinde. S42 birinci olur mu abi? S5'te. Sezon 5'te. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Çünkü ay basan basana yani. Basan basana. 2 tane adam basar. Kraken olur. Meydan tutar. Diğer krakenlerin yanında yaşayan işin rengi değişebilir. Şu haliyle demiş Belisarius süvarisini kesemez bu kom. Şu haliyle. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Hannibal'ı kumandan oynayıp Belisarius'u ikinci kumandan olarak oynamak daha mantıklı bu arada. Hannibal çok güçlü bir kahraman. Belisarius'tan bile daha güçlü bir kahraman. Belisarius'u yapan Elizabeth bence. Ahsoka ile Elizabeth. Geçelim abi kontra atak becerilerine. Karşıt saldırı ve mızraklılar grup savaşı. Grup savaşından bir eser kalmadı. Yani ben şunu anladım. Net bu kararı verdim. Yani benim şahsi düşüncem kesinlikle bu. Bu adamlar bu oyunu 7 yıldır yapıyor üzerinde çalışıyor. Age of Empires'tan önce 3-4 tane isim değiştirmiş. Tutunamamışlar. Microsoft Game'e başvuru yapıyorlar anladığım kadarıyla. Microsoft Game bunları çatısı altına alıyor. Age of Empires ismini kullanma hakkı veriyorlar. Birkaç tane de temsilci atıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra bak süreci anlattım böyle. 7 yıldır bu oyun üzerinde uğraşıyorlar. Beta açılalı 17-18 ay olmuş. Global açılalı 10 ay olmuş. Bundan 1,5 ay önce, aha olsun 2 ay önce ya biz Kiros'un Kiros'un değil de kontratak mızrağını, savaşçı mızrağın becerilerini yanlış yapmışız. Onu bir düzeltelim. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bütün mesele şu. Bunu öngöremediler. O kadar Kiros'la beraber çünkü Kiros'un imzasında her şey. Cem Yılmaz'ın filmi var ya ortaya her şeyden katlıyor ya işte. Kiros'un imza becerisi öyle abi. Her şey var yani. Oyundaki her şeyden var. Mükemmel bir imza becerisi. Kiros bence 3-4 sezon daha oynar ikinci kumandan olarak. Yani değiştirmeye gerek yok. Yerine sezon 7'de Kiros'un yerine kumandan gelecek. Kiros'u hiç kenara ayırmadan ikinci kumandan olarak o imzayla oynatabilirsiniz. Çok güçlü çünkü. Sözümün canı şu ki Kiros Birliği, Belisarius Elizabeth Ahsoka Vali Birliği'nin önüne geçmişti. Yani vali birlikleri daha güçlü arkadaşlar. Tark Birliği Vali Birliği'nden daha güçlü. İnsanlar Çark Birliği'ne yöneliyorlar. Vali Birliği yani vali yapanlar, para harcayıp valiye girenler, vali kasanlar Çark kahramanının gerisinde kalıyor diye kontra atak bak altını çiziyorum pasif becerilerden demiyorum. Kontra atak becerilerden yansıma hasarını kaldırdılar.
Bütün olay bu. Önceden Kiros daha az imza atıyordu ama daha çok kontratak yapıyordu. Çok da düşmesin diye imza atma sıklığını artırmışlar. Eskisine göre 1,5 kat falan, 2 kat demiyorum. 1,5 kat daha fazla. Mesela 20 atıyorsa 30 atıyor artık. 32, 33 atıyor ya. Yani 40 saniyelik bir savaşta var videosu. 17 tane imza atıyordu. 47 saniyelik bir savaşta sadece bir birliğe karşı. Şimdi bir birliğe 47, yani 40 saniyede, 47 saniyede 30, 30, 35, 36 tane imza atıyor. Çok artırmışlar imza sayısını. Ama yansıma hasarını kaldırmışlar işte. Eskisi kadar güçlü değil. Sırf Belisarius mızraklıları arka planda kalmasın diye kontrata, grup savaşına nerf getirdiler. Bu düzenleme falan değil. Bildiğin nerflediler. Adı da grup savaşı kalmış. Sen şimdi yansıma hasarını kaldırınca kontratak becerisinden zaten %120 vuruyor bu gariben. Bunun neresi grup savaşı olacak? Adama 10 kişi saldırıyor. 10 kişiden sadece bir tanesine vuruyor. O da random vuruyor. Mesela bir lubu geldi. 5 tane kılıç geldi. Örnek veriyorum. Bir tane lubuya vurdu. İkinci saniye kılıca vurdu. Sonra öbür kılıca vurdu. Sonra okçuya vurdu bir tane. Kimin canı azalacak? İmza atmadığı sürece karşı birlikleri eritemezler kontratak becerileriyle. Eğer mesela Mansa Musa'nın yerine gelecek kahramanın ya da ileride Vlad'ın yerine gelecek kahramanın imza becerisi kontra atak olursa altına yapar yani. Bittik. Bu arada yüzüklerin videosunu da dünyada ilk ben çektim, yeni gelen yüzüklerinin. Kanalda mevcut. Dönüp bakabilirsiniz. Adı Göksel Kıvılcım'mış. Orada adı Göksel adı yazmıyordu. Şimdi Vlad'a gelelim baba. Bu Vlad çark kahramanı değil. Bu bir. Görev kahramanı. Thomas de bir görev kahramanı olarak gelmiş. Yani görev ayrı bir şey. Ama Thomas görev değil. Thomas direkt Mulan gibi, Leonidas gibi paketle gelmişti. Paket kahramanıydı. Bundan bir önceki görev kahramanı Dido. Büyük Kiros'un imza becerisi özelleştirilebilir beceriler etkinleştirildiğinde hasar verirdi. Tamam. Hadi geç, bununla geç. Tam buraya şuradan başlıyoruz. Vlad demiş en yüksek kudrete sahip. Yani Kiros'tan bahsediyor. Kısaca Kiros hasar verdiğinde, burada beceri hasarı, imza hasarından bahsetmemiş. Normal saldırı hasar olur. Verdiğinde ekstra bir defa daha hasar vererek birliğin hasar gücünü artırır. Yani diyor ki kumandanın diyor özür dilerim, hasar verdiğinde diyor Vlad bir daha hasar verir diyor. Burada büyük ihtimal imza becerisinden bahsediyor arkadaşlar. Vlad'ın imzası saniye başına çalışacak demek. Mesela 30 tane Kiros imza atarsa 5 tane, o 40, toplamda 40 tane beceri attı ya, 40 tane de Vlad'ın imzası çalışacak anlamına geliyor bu. Ama ihtimalli mi? İhtimalli ise orası ayrı. İhtimalli ise 40'ta 40 yapmaz da 40'ta 20 yapar, 40'ta 30 yapar, 33 yapar. İhtimalli olması bu. Büyük Kiros ile son derece uyumludur demiş. Onun dışında ölüm ejderi dikenini merak edenler var mı? Hemen size şimdi ekran vereceğim. Ölüm ejderi dikeninin arkadaşlar size özelliğini göstereceğim. 5. sezona geldik. İşte benim Vlad videomdan size kareler. Burada kumandan becerisinden bahsetmiş. Vlad'ın kumandan becerisi birkaç düşmanı birliğine hasar verir. Sonraki 6 saniye boyunca birliklerinizin aldığı hasarı azaltır ve kudret hasarınızın arttırma şansı verir. Vlad'ı kumandan, Kiros'u ikinci kumandan olarak da oynayabiliriz. Bundan bahsetmiştim daha önce de. Eğer Vlad'ın statları yüksek gelirse bu şekilde de oynanabilir. Ejderhanın ölümcül dikenler arkadaşlar. Kasırga saldırısı. 2 tane özelleştirilebilir becerisi var. Ejderhanın ölümcül dikenleri, kasırga saldırısı. Burada kasırga saldırısı hortum süpürmesi olabilir. Vlad 3 kahramanınız daha fazla güce sahip olduğunda bir kez daha hasar verir. Askerinizin verdiği hasarı artırır ve son derece uyumlu. Heh. Kahramanınız daha fazla güce sahip. Burada çevirme hatası olmuştur. Yani Kiros vurduğunda bir kez daha vurur diyor. Onun dışında askerinizin verdiği hasarı artırır. Yani Vlad arkadaşlar birlik hasarını da artırıyor. Askerlerin vurduğu hasarı da artırıyor. Haberiniz olsun. Peki bu Lubu'da oynar mı? Ee, Şimdi kimi çıkartacaksın? Timur daha yeni geldi. Atilla'yı çıkartırsan değer mi? Şöyle düşün. Lubu her beceri attığında Vlad bir tane daha beceri atacak. O mu?
Yoksa Atilla'nın verdiği kudret ve çifte saldırı şansı mı? O tabi orada seçim oyuncunun olacak. Unutmayalım, Vlad Çark kahramanı değil. Haftalık görevlerle verilecek. Ne kadar güçlü olur bilmiyorum. E, Erken de yorum yapmak istemiyorum ama şey yani ben çok da güçlü olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Aşırı güçlü, o beklediğimiz kadar güçlü olacağını düşünmüyorum. Bakalım yorumlara sizler ne düşünüyorsunuz? Hemen oradan geçelim. Aynen öyle. Sit adamları demiş. Kiros eskiden daha az vuruyordu. Değil mi şu an? Kiros eskisinden daha az vuruyor. Şu an eskisine göre daha az vuruyor. Eskiden Kiros daha çok vuruyordu Kaan. Daha çok vuruyordu. Eskiden daha güçlüydü Kiros. Yansıma hasarı kalktı ya. Yansıma hasarı kalktı. Yansıma hasarı kalktığı için gücü düştü. İmzayı daha çok vuruyor ama keşke imzası daha az vursa da o kontratak becerilerin yansıma hasarı daha fazla vursa abi. Arkadaşlar bu arada Viora Game'de çekiliş var. Üye olmadıysanız üye olun. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak referansınıza Mukan TV yazarak arkadaşlar çekilişe katılabilirsiniz. 20 kişiye doruk parası dağıtılacak. İşte birinciye 10 bin, iki tane ikinci olacak, onlara 5'er bin. Üçüncülere 2'şer bin doruk parası. Toplamda 20 kişiye doruk parası dağıtılacak. Viora Games sitesi çekilişler kısmını ziyaret ederek şey yapabilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Mukan TV referansıyla. Linke tıklayıp üye olmanız yeterli. Referansınızda Mukan TV yazacaksınız. Elsit ama komp olur mu demiş. Elsit'ten yine adam olmaz abi. Elsit kompundan ben Maraşal Süvari'den sezon 5'te bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani bir Robin Hood'la şaha kalkacağına ben inanmıyorum. Elsit'in değişmesi lazım. Kumandan becerisinde hasar konulması lazım. Kumandan becerisinde hasar olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Sadece tek bir hasar kaynağı var. İmza. İşte Elsit ana komp olmaz. Bu 1+1 ne zaman gelecek ve kaç gün sürecek, bilgi var mı? 1+1 geldiği zaman arkadaşlar bir limiti yok. Öyle söyleyeyim ben size. Şu an bile mesela geçmişteki 1+1'inizi almadıysanız alabilirsiniz. Ee, Nasıl diyelim? Şu an şey var ya, ee, doruk parası yükleme etkinliği, yükledikçe ilave doruk parası veriyor ya o insana. Büyük ihtimal o bittikten sonra verecek. O bittikten sonra gelir ancak. Çünkü adam sana hem 1+1'i verecek hem de yükleme bonusunu aynı anda vermez. Hem oradan sağmak isteyecek seni, hem oradan sağmak isteyecek. O da ticaretinde, o da kazancında, o da öyle düşünüyor. Her sezon 1+1 etkinliği geliyor. Bak şu an 4 sezon, ben 4. sezondayım. Sezon 1'den beri oynayan metoda. Her sezon 1+1 oldu. Birinci sezonda oldu, ikinci sezon oldu, üçüncü sezonda oldu. Şu an dördüncü sezon da 1+1 oldu. Şu an 5. sezona gireceğiz. Büyük ihtimal bu yükleme etkinliği bittiği zaman Midas Buy'daki 1+1 etkinliği gelecektir. 55 kişi izliyor, 12 beğeni var. Arkadaşlar aynen şu beğenilere bile atalım ya. Bir beğenelim yayını. Cansınız. Cansınız dostlar. Bir yayını beğenirsek sevinirim arkadaşlar. Çok makbule geçer. Elleriniz dert görmesin. Ramses destek eleman geliyorsa Ramses'le beraber gelir. O konuya geleceğim şimdi, değineceğim. Hocam 1+1 geldi mi? Gelecek. Bodyguard taca çıkar mı Vlad ile? Statlarını ve yıldız bonuslarını Vlad'ın görmeden bir şey diyemeyeceğim. Hemen geçelim, buradan devam edelim arkadaşlar. Vlad bu şekilde. Yeni bir yüzük var. Yıkım habercisi, sakin su, göksel kıvılcım. Şimdi oyuna sormak lazım. Yaban domuzunu ne yapacağız biz abi? Üstüne mi oturalım? Bir tarafımıza koyalım yani. Neremize takalım yaban domuzunu? Yaptırdım millete 30 level 40 level. Şu an yaban domuzunu biz ne yapacağız abi? Bence bu görseli alıp, tamam mı? Ben yapacağım. Katerina göndereceğim. Bir de yaban domuzunu göndereceğim benim 30 levellik. Ben bu yüzüğü ne yapacağım şimdi söyleyeceğim. Ne yapacağım ben bu yüzüğü? O zaman oyuna yüzük sıfırlama ya da her sezonda yüzük iadesi getireceksin abi. Nasıl kahraman sıfırlama oluyor? Yüzük sıfırlama da olsun. Hatta yüzük iadesi olsun. Madem yaban domuzu bir işimize yaramayacak, iade edelim. İade edelim. Ben onu yüzüğü kullanamayacaksam sen bana niye satıyorsun? Abi şu resmi kullanarak
Ya da diğer şeyde de var aynı resim, bir resim. Maraşel mızraklı da haklarımızı talep edebiliriz. Bastıralım. Biz ağlamazsak onlar da bize emzik vermez. Buraya Lubu'yu koymuşlar. Sizi de düşündük diye. Ama Vlad önermişler burada. Üçüncü Vlad önermişler. Çok daha yüksek bir hasar çıktısı için çok daha yüksek. Nasıl olacaksa merak ediyorum. Bu açıklamalar beni tilt ediyor. Çıktısı için üçüncü Vlad'ı seçebilirsin demiş. İki tane de sakin su koymuş. Arkadaş. Çorbayı çok kaçırmış. Gelelim hem benim için ve Maraşalleri bekleyenler için en önemli yere. Bak. Abi şu vali kahraman değil mi? Maraşal Mızrak Vali Birliği. Ram nerede? Ram nerede? Hani Ram kumandandı. Göksel Kıvılcım muhakeme bilgesi. Şimdi bu muhakeme bilgesi ne? Bunda huzurlu sığınak var. Birlik yeniliyor mu? Birlik canı veriyor mu? Kumandan hasarını artırıyor mu? Ya da birlik dayanıklılığı mı veriyor? Ne? Göksel Kıvılcım hem kontratakta var hem burada var. Ne yapıyor? Pasif beceri hasarı artırmadığı kesin. Pasif beceri hasarı artırsa kontratağa koymazlar. Hem de Maraş'a şey önermezler hem de buraya önermezler. Kumandan hasarı artırma yönelik bir yüzük de olabilir bu da. Bu birliğin normal saldırılarla alakası yok mızrakların zaten. Normal saldırıdan kısıyor zaten her şeyini. Birinci Otto. Bu mükemmel etki alanı desteği diziliminde. Mükemmel etki alanı desteği. Allah Allah. Ram'ın suyu mu çıktı ya? Birinci Otto alandaki birliklerine hasar artışı sağlarken. Hmm. Şimdi bu Sezar'ın yerine mi geldi? Ram'ın yerine mi geldi? Adama sorarlar. Savaşçı Maraşel mızrağın yerine mi geldi? Hani hasar odaklı. Var ya Sezar Octavia Ram öneriyor ya onun yerine mi geldi? Ram Octavia Sezar kombinasyonunda onun yerine mi geldi? Yani ne kimin yerine geldi? Ama şu olay güzel. Alandaki birliklerine hasar artışı sağlarken bunu Fatih de veriyor. %18. Neyse. İstikrarlı ve üstün hasar çıktısı sunar. Sıra tabanlı. Hiddetli hücum var arkadaşlar. Kudret hasarını arttırıyor. Bu bir pasif bir beceri. Hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Maraşal Mızraklı ile ilgili son bir tane video çekmiştim geçenlerde. Maraşal Mızrağa gelecek kumandanın becerilerinde pasif beceriler olması lazım ki bu dizilim patır patır hasar vurabilsin. Herhalde yanlış anlamışlar. Ben imzasından bahsettim. Bunlar pasif beceri koymuşlar. İlginç. RAM diyor imza becerisi alandaki birliklerin hasar çıktısını ve hayatta kalımını artırır demiş. Saçmalık. Qin Shi Huang birliğin saldırı çünkü %80'in altına inmediği sürece hasar çıktısı indiğinde hasar çıktısının bir anlamı kalmıyor. %80 ya kısıtlaması. %80'in altına indiği zaman statlar gidiyor. Statlar gidiyor. Birlik yenilemesi de az zaten. Neyse. Tüm hasarı görmezden. Buna gelelim bak. İskender. Bu bildiğin İskender'i almışlar abi. Qin Shi Huang birliğin saldırı kabiliyetini artırmak için geçici olarak tüm hasarı görmezden gelen benzersiz bir hasar bağışıklığı haline sahiptir. Şimdi İskender'i hatırlayalım. Neydi imza becerisi? Birlik yenileme vardı. Birliğin aldığı hasar azaltma vardı. 2. Ondan sonra üçüncü hasar bağışıklığı vardı. %11 oranında mı neydi? Oran da güzel yani. Tatmin edici bir oran. 2 saniyelik. 5 yıldız yaptığın zaman. O da var. Bir de ne var? Bir sonraki kumandan beceri hasarını %20 bufflar. Yani her 6 saniyede bir Otto'nun bir tane becerisi kullandığı büyük ihtimal imzası olacak. Her 6 saniyede bir Otto'nun imzası hasar vuruyorsa vuracaksa ne yapacak? %20 fazladan vuracak. Buradan onu anlıyoruz. Bu İskender arkadaşlar. İskender hakkındaki planları değişmiş. İskender'in becerilerini King Shu Huang denilen tarihte yerinin ne olduğunu bilmediğimiz bir kahramana ne yapmışlar? Vermişler. Hayırlısı olsun. İskender büyük ihtimal kumandan olarak gelecek. Ben de öyle isterdim yani İskender'in kumandan olarak gelmesine ben sevinirim. İnşallah kumandan olarak gelir. Bu arada bura tamam mı? Hemen bir chat'e dönelim.
Chat'te neler dönüyor? 1 Ağustos 1+1 diyorlardı. 1 Ağustos'tan sonra gelebilir de demiş olabilirler. Arkadaşlar. İade kesin lazım yüzükleri. Yüzük sıfırlama gelmeli ve beleş olmalı. Bence de. Maraşal Mızrak yine mi destek geldi? Aynen öyle. Yaban domuzu niye kullanılmasın abi? Her türlü iş yapar o bence. İşte o şu Göksel Kıvılcım'ın özelliği ne? Onu görmek lazım. Göksel Kıvılcım'ın özellikleri çok önemli. Eğer yani Göksel Kıvılcım şartsa, seni üstün kılacaksa yaban domuzunu ne yapacaksın ki? Göksel Kıvılcım hem Octavia hem Vilat'a nasıl gidecek? Orası da ayrı bir soru. Doğru söylüyorsun. Abi bence bu dizilimler önemli değil. Ali Sayar demiş. Peki ne önemli? Çok merak ediyorum bak. Ali Sayar. Ram artı Sezar eşittir Otto. Değil mi? Ram artı Sezar eşittir Otto yapmışlar. Bak güzel güzel değindin. Güzel yakaladın. Hocam Ram'a ne oldu? Vali kahramanı yedeğe mi alındı? Abi en kötü vali kahramanı Ram. En kötüsü Ram. Ram kadar kötü vali kahramanı görmedim ben. Yani Ram Kaan'ı şu özellikle taverneye koysalar ben yine almazdım. Billahi koymazdım. O %80 kısıtlaması beni bitiriyor. Benim 5 yıldız Ram çöpe gitti. Maraşal ana komp olur mu? Octavia 4 yıldız. Olur kardeşim. Maraşal mızraktan ana komp olur. Niye olmasın? Maraşal'dan olur. Bak Octavia'ya hala 5. sezonda öneriyorlar. Kahraman güçlü. %100 birlik hasarı var. Hasarı da güçlü arkadaşlar. Kötü değil yani. Gelelim Ramses'e vali birliği. Bu bence buraya zoraki geldi. Zhuang var ya arkadaşlar. Bu buraya bence zoraki geldi. Bunun da ben videosunu çekmiştim. Ramses'in arkasına gelir demiştim. Hemen ne yapalım abi? Hemen siz değerli arkadaşlarımıza göstereyim bu kahramanı da. İşte burada. Ee, Maraşal bak taktikçi olarak gelecek demiştim. Burada gösteriyorum. Bunu ne zaman demiştim? Bunu şurada demiştim. Bunun videosunu çektim arkadaşlar beta'da hatırlıyorsanız eğer. Hatırlamayanlar izlemeyenler varsa bu videoyu yapabilirler, izleyebilirler. Ee, şöyle gösterelim. Büyük yapayım burayı da görünümü. Ay bu kahramanların hepsi gelecek. Yanlışlıkla falan koymamışlar. Bakın. Bu kahramanların hepsi geliyor abi oyuna. Hepsi geliyor. Şu şeydi galiba. Süvariydi. Bunun abisi bu olabilir mi? Şu. Şu muydu süvari olan? Yanlış hatırlamıyorsam. Buydu. Şu mızrak abi. Büyük ihtimal Kiros'un yerine gelecek komutan da bu. Yang Yu olabilir. Zhang bu da süvariydi. Bakın şu kahraman. Bu kahraman haftalık görev ödülleriyle beraber gelecek. Burada pis nokta ne? Şimdi Ramses, Shalman, Theodora. Ramses çok güçlü. Oyundaki en güçlü kumandanların başına geliyor. Öyle söyleyeyim ben size. Shalman çok güçlü bir kahraman değil. Defansif yönlü bir kahraman. Öyle ahım şahım bir etkisi katkısı yok. Olsaydı Lagertha yerini almaz yani. Lagertha'yı koyunca birlik uçuyor yani. Daha iyi oluyor. Daha sağlam oluyor. Daha fazla hasar çıkartıyor. Daha dayanıklı oluyor. Düşün yani Lagertha'yı koyuyorsun Shalman'ın yerine. Birlik hem daha sağlam oluyor. Daha dayanıklı oluyor. Hem de daha fazla hasar çıktısı. Bak statların düşmesine rağmen, birlik bonusların düşmesine rağmen daha fazla oluyor. Eğer siz kılıcı olarak Ramses'i kullanıyorsanız, savaşçı kılıcınız yoksa Lagertha kasmayın. Yapmayın. Gerek yok. Ramses'i okçuya çevirip savaşçı kılıca yönelecekseniz Lagertha'yı yapabilirsiniz. Demiştim daha önce. Bahsetmiştim. Theodora 1. sezon kahramanı ve sandık kahramanı. Cikletten çıkan bir kahraman. Her otta topta falan çıkıyor. Veriyorlar. İteliyorlar. Zaten kötü bir kahramandı. Theodora yapan Ramses'ti. Ramses çok hızlı, çok hızlı sayıda kısa sürede çok sayıda imza attığı için bu sayede Theodora'nın imzası değerlenmişti. Neydi o imza? Her iki beceriden sonra üçüncü becerisinin %35 bufflattırıyordu kumandanına. Yani Ramses her üç imzasından birisi bufflı, 135 bufflı vuruyordu. O yüzden Theodora değerlenmişti. Theodora'nın kendinden dolayı değil. Ramses'ten dolayı Theodora değerlenmişti. Şimdi normalde vali birliklerinde çak kahramanı gelmez. Zaten bu da çak kahramanı değil. Sadece Ramses Birliği sezon 6'ya kadar düşmesin diye, dayansın diye getirmiştir. Sezon 6'da arkadaşlar buraya bir tane vali gelecek. Bu vali Shalman'ın yerine de gelebilir. Zhuang Liang'ın yerine de gelebilir.
Buna nasıl karar vereceğiz? Zhuangliang ben zaten Ramses'im var. Yaparsam Zhuangliang'ı yaparım. Size de söylerim yapılır mı yapılmaz mı diye. Eğer Theodora'nın yerini tutacaksa ve çok üstün yapacaksa birliği alıp yapılabilir. Ama yani çok bir şey değiştirmeyecekse hiç masrafa girmeye gerek yok. 6. sezon yani bir sonraki sezon zaten Ramses'in vali sezonu. Ramses'in yerine Şalman ya da Theodora'nın yerine e, hangisinin yerine koyacağımızı ben size 6. sezonda söylerim. Bakalım statlarına bakmak lazım, özelliklerine bakmak lazım. Ondan sonra yapılır mı yapılmaz mı? Zaten bir sonraki sezon şey valisi. Yani buraya X gelir. Bunun adına X diyelim. Ramses, Şalman X de oynanabilir 6. sezon. Belki o gelecek. Kahramanla beraber Şalman çok uyumlu olacak. Şalman çıkartmayacağız. İşte bunun statlarını görelim ondan sonra. Becerilerini görelim. Yıldızları ne artırıyor onu görelim. Ondan sonra. Bakalım ne demiş. İkinci Ramses kendi kumandan becerisini serbest bıraktıktan sonra kutsal koruma durumuna girer. Ve imza becerisini sürekli tetikleyerek patlama hasarı verir. Zhu Liang hem niteliklerinin bir kısmını kumandana aktarabilir. Niteliklerinin bir kısmını. Yani niteliklerinin bir kısmı ne demek abi? Stat demek. Statlarını kim aktarıyor? Ramses aktarıyor. Buradan bunu anlıyoruz. Hem de takımının aldığı hasarı azaltabilir. Burada takımının aldığı hasarı azaltma olayı da ne? Birliğin aldığı hasarı azaltma. İnşallah tüm hasardır. Yani bu tüm hasardır. İki dayanma desteği kahramanın yardımıyla bu dizilim kumandan becerisi serbest bırakılmadan önceki zayıf dönemine takımının hayatta kalmasına yardım eder ve ikinci Ramses'in kutsal koruma arası sırasındaki patlama kabiliyetini de artırır. Patlama kabiliyetini de artırır. He, bak ben buradan ne anlıyorsun? Zhuangliang savaş başladı ya. Statlarının bir kısmını Ramses'e veriyor abi. Ya da kendisininkini azaltmıyor. Direkt Ramses'e stat basıyor. Yani Ramses'e ne basıyor? Strateji basıyor. Bu bir. İkincisi birliğin aldığı hasarı azaltıyor. İki. Üçüncüsü Ramses imza attığı zaman Ramses'in imza hasarını artırıyor. Yani aynı Theodora gibi. Statları Theodora'dan yüksektir yüksek ihtimalle. Oynanabilir. Theodora'nın yerine oynanabilir. Oynanabilir. Bakalım. Bu dizilimde kılıçlar ile okçular arasında geçiş yapılabilir. Şöyle söyleyeyim. Ramses olmayanlar için. Süleyman, Şalman, Zhuangliang da oynanabilir. Hatta bence Süleyman'a daha çok yakışır gibime geliyor. Süleyman'a daha çok yakışır gibime geliyor. Zaten Ramses'in 5. yıldızında susturma almıyor. Theodora'nın da arındırması var. Şimdi karga yüzüğü. Düşünün. Ramses karga yüzüğü yediği zaman Theodoran yoksa nasıl arındırma yapacaksın? 200 stat çalıyor. 200 zırh, 200 strateji, 200 kudret. Ramses'in karga yüzüğü yediği 40 level bir karga yüzüğünden yiyeceği nerf'ü diyorum ben size. Zayıflatma etkisini söylüyorum. Theodoran yoksa bu etkiden nasıl kurtulacaksın? O da ayrı bir soru. Ama eğer sağlam bir hasar artışı sağlarsa bence oynanır. Bence olur. Beni en çok ilgilendiren Vilat burada. Bakalım. Hemen bir chat'e dönelim abi hızlıca. Chat ne diyor? Chat ne diyor? Bakalım. Evet chat. Baya anlattık vallahi dilim damağım kurudu anlatırken. Bence Ramses'ten Theodora değil bence Ramses'ten Theodora değil Şalman. Şarlamak ne gider demiş. Bu ot da çok ilginç olabilir. Ölmeye yakın direnç kısmı çok ilginç. Aynen değil mi? Ölmeye yakın direnç kısmı. Öldü diyeceksin ama ölmüyor. Öyle bir şey anlatıyor. Otto bana da iyi gibime geliyor. İyi olacak gibime geliyor. Alandaki kahramanları bufflamadan ziyade Sezar gibi patır patır vurursa iyi. İnşallah Sezar gibi patır patır vurur. Sezar aslında çok güzel kumandan. Statları çok düşük abi. Sezar'ın statları 1.05 1.06 olsun. Kudret şeyi. Bence o imzayla o kumandan becerisiyle okeydi birliğe. Bence okeydi yani. Zaten sıra tabanlı. Uçmaya kaçmaya gerek yok. Sezar'la halinde bile ben denemesini yapmıştım.
3 yıldız, 4 yıldız teçhizatları taktım abi. Kudretleri taktım. Sarı kırmızı sıra tabanlı becerileri taktım. 5 Sezar, 5 Octavian, 3,5 yıldız yani 4 yıldıza yakın RAM. Abi ilk 3 saniyede 40 bin hasar vuruyordu. İmza attıktan sonra kumandan becerisi attıktan sonraki 3 saniyelik döngüde o döngü girdiği zaman da 60 bin hasar vuruyordu Sezar Komp. 60 bin hasar vuruyordu. Yani Otto ile daha fazla uçması lazım. Otto ile daha sağlam olması lazım. Zaten 9 ve 6 saniyelik süreçlerde hasar veriyorsun. Bence çok doğal. 60 bin 70 bin vurması 3 saniyede çok doğal olması lazım. Çünkü 12 saniye düşün 9 saniye bir vuracaksın. Geri kalan süreçte el marmut topluyorsun abi. Çalman yerine Theodora kullansak olur mu abi? Göreceğiz. Kahraman gelsin de bir görelim. Zaten o kahramanlar benim ana bildiklerim yapacağım. Yaptığım zaman siz de görmüş olursunuz. Ee, Burada dikkatinizi çekti mi abi? Çark kahramanlarına stop verildi. Çark kahramanlarına yani hem çarka stop verilmiş hem de savaşçı birliklerine bir dur denmiş. Bir nefes alın denmiş. Maraşal'a giriş yapıyoruz abi. 5. sezondan sonra Maraşal kahramanları akın akın gelmeye başlar. Arada bir gelir artık. Savaşçı kahramanlar gelir. Lubu zaten güçlü. Lubu'ya geleceğini ben daha düşünmüyorum. Ama okçuya mutlaka gelir. İlk gelecek çak kahramanı büyük ihtimal okçuya gelir. Savaşçı okçuya gelir. Yüksek ihtimalle. Mulan çok geride kaldı çünkü. Karga yüzüğü çok daha güçlenir o zaman. Tabi. Aynen öyle. Char yerine Theodora kullansak olur mu diye. Olabilir. Kilosu boşuna 5 yapıyoruz. Yerine başkası geliyorsa. Kilosu boşuna 5 yapmıyorsun. Kilosu aldın abi zaten. Kaç sezon oynuyorsun? 3 sezon oynuyorsun. 9 ay. Kilosu aldın 9 ay. Kilosu 9 ay oynarsın. Bu bir. Tamam mı? Bu bir. 2. Kilosun yerine kumandan gelse bile sen kilosu ikinci kumandan olarak oynayabilirsin. İmzası çok güçlü. Bakın göstereyim arkadaşlar. Nerede benim bak savaşçımız RAM? Gel. Tamam 5 yıldız. 38 level üzerinde ne var? Yüzük. Tamam. Bak şu imzaya bak. Kahramanın özelleştirebilir beceri hasarını %30 artırır. Yani zorlu misillemeli kentteki çocuğun %30 daha fazla vuracak diyor. Tamam çok güzel. Özelleştirilebilir becerilerde hasar verirken devamlı etkiler hariç demiş. Tamam bulandırmaya gerek yok. Düşman birliğine kudret hasarı verme ihtimalini %65 artırırsın demiş. Yani %65 oranla %160 ilave kudret bonusu düzeyindedir. Yani bunlar çalıştığında imzan diyor ki yani %65 ihtimalle %160 hasar vuruyor diyor. Tamam mı? Bu da gayet normal. 2 tane buradan var özellik. Bak gel şuraya bak. Şuraya bak şimdi. Bu saldırı %65 ihtimalle düşman savunmasının %20 kadarını yok sayar diyor. Savunmasının %20 kadarını yok sayar diyor. Yani şöyle söyleyeyim. %400 bonusu varsa tamam mı? %80'ini yok sayar. Yani %400 kuvvet savunması olan bir birliğe %360 savunmaya düşürüp de vuruyorsun. Bu hasar %30 ihtimalle diyor. %8 kudret bonusu azaltır diyor. Bu hasar diyor. Kudret hasarı aldığında diyor. Yani sana Miyamoto vurduğunda, Mulan vurduğunda, Lubu vurduğunda ya da Maraşal kudretliler vurduğunda diyor. %30 ihtimalle diyor. %8 ilave kudret bonusu. Savaş içerisinde ben hesaplamıştım arkadaşlar. Hesap makinesini de açayım. Onu da siz görün. Hesabını kitabını yapayım. Ekran yakalamayı aç. Gel şimdi. Bak. Savaş sırasında benim kilosumun kudreti arkadaşlar 760 oluyor tamam mı? 760 çarpı 0,003 2,28 tamam mı? Çarpı 8 artı 8. Savaşın diyor ki bak bu hasar diyor %30 ihtimalle %8 kudret bonusu azaltır. Yani e, sen diyor Miyamoto'dan, Lubu'dan, Mulan'dan ya da Marshall mızraklılardan hasar yediğinde diyor aldığın hasarı %26,24 azaltırsın diyor. Burası da okey. İlaveten diyor 3 saniyeliğine kahraman diyor 50 kudretini 50 artırır diyor. Kendine 50 kudret basıyor. Abi bitmiyor ki özelliği.
Savaşın ilk 18 saniyesinde alınan ikinci vuruş hasarını %8 artırır. Oran aynı. Kudret hasarını %26 azaltıyorsun aldığın. Bir de işte Sid'den, Hannibal'dan, ondan sonra Belisarius'tan, Lubu'dan yani ikincil becerilerden aldığın beceri hasarını da %26 azaltıyorsun. İlk 18 saniye boyunca. Yani bu kahramanın tamam mı kenara çıkma gibi bir durumu yok. Bu kahraman sezon 7'de bunun yerine kumandan gelir. Sen bunu sezon 8, sezon 9, sezon 10'da da çok rahat abi ikinci komutan olarak oynayabilirsin. Kendi beceri hasarını artırıyor. Kumandan becerisine bir de bunlar kumandan becerisine ihtiyaç duymadan arkadaşlar. Yani bu kahraman nerede olursa olsun bu imzayı her türlü kullanabiliyor. Kendi beceri hasarını artırıyorsun. Şu ikisinin. Zorluyla kendindekinin hasarını artırıyorsun. Düşman birliğine kudret hasarı veriyorsun ki kilosun zaten ana hasarı imzası. Tamam bu zaten doğal bir şey. Kendine 50 kudret basıyor. 30 da buradan geliyor 80. Savaşın başından sonuna kadar kendine 80 kudret basıyor kahraman. İki becerisi sayesinde 80 kudret. Ondan sonra diyor ki düşman savunmasının %20 kadarını yok sayarak hasar vurur diyor. Aldığı kudret hasarını yani şu anki mevcut şekilde %26 azaltır. Savaşın ilk 18 saniyesi boyunca alınan ikinci vuruş hasarını %26 azaltır. Sen bunu yani çöpe atmazsın bu kahramanı kardeşim. Bu kahraman çöpe gidecek bir kahraman değil. Bilgin olsun. Yani kenara çıkacak bir kahraman değil. Öyle söyleyeyim ben size. Selamlar bu sezon görevleriyle kahramanın alımı derken oyun ne kastediyor hocam demiş. Büyük ihtimal işte giriş ödülü o motosikletler geçti kusura bakmayın. Yani diyecek ki sana işte 5 gün boyunca ya da bir hafta boyunca giriş yap. Belki doruk parası çek diyecek. İşte barbar kes falan diyecek. Kaynak topla diyecek. Sana görev verecek. Ya da şu etkinlikleri tamamla diyecek. O etkinlikleri tamamlayacaksın. Sana Vlad'ı verecek. Bir hafta Vlad'ı verecek. Bir haftada bu Ramses'in arkasına koyacağın ya da Süleyman'ın arkasına koyacağın destek kahramanı verecek. Adını hala zikredemiyorum. Alışamadım. Bu adamların dünya savaşı ya da siyasi tarihinde ne yerleri varsa işte o Çinliyi verecek. Ondan sonra bu büyük ihtimal paket getirirler. Yüksek ihtimal paket getirirler. Paketle ben sana verdim kardeşim Vlad'ı gerisi senin top sende. Çark çevirme de paket al diyecek. Belki paketle verecek. Mulan gibi. Ya da günlük göreve koyacak. Günlük görevden alacağız. Eğer statları düşükse büyük ihtimal günlük göreve koyacaklar. Barbaros'un falan yanında alacaksın. Ee, Ya da hiç vermeyecek. Çok güçlü kahramanlar olacak. Oyun diyecek ki ben oyundaki herkese ama herkese Vlad'ı veriyorum. Bu güçlü kahramanı veriyorum. Oyunda aktif olun. Görevleri yapın. Savaşlara gidin. Genel madalyalar toplayın. Bu kahramanı 5 yapın diyecek. Bakalım. Yeni geldim hocam. Sezar'ı ne yapıyoruz? Sezar'ın yerine Otto geliyor. Gayet de güzel bence TGA. Mükemmel bir şey geliyor. Çark kahramanların, savaşçı kahramanların dönemi yavaş yavaş bitiyor. Maraşal kahramanların dönemi başlıyor arkadaşlar. Ben buradan bunu anladım. Öyle de gözüküyor zaten durum. Öyle de gözüküyor. Yani Viladi Süvari'yi önermişti. Atilla çıkar mı? Timur çıkmaz da Atilla'yı çıkartır mısınız abi? Adam 400-500 tane kudret veriyor zaten kahramana Lubu'ya. İmzası. İlahi imzadan kudret veriyor. Çifte saldırı yaptırıyor. İkinci yıl vuruş beceriler zaten çifte saldırıyla tetikleniyor. Yani normal saldırıyla tetikleniyor. Sen Atilla'yı çıkarttın. Atilla'yı çıkarttığında ne olacak? Senin çifte saldırı oranın düşecek. Çifte saldırı oranı düştüğü için beceri tetiklenme oranı da düşecek. Vlad'ı ne koyacaksın abi Lubu'ya? Bir anlamadım ki ben. Otto Birliği çok iyi olacak. Qiu Shi Huang geliyor. Adam Çin'e ismini veren, Çince dilini icat eden adam. Çinliler onu getirdiyse en iyisi olarak getirirler demiş. Variye değil mi? Aynen olabilir. İşte İskender'in özellikleriyle gelecek ya. Şu an Qi Shi Huang bildiğiniz İskender arkadaşlar. Oyuna girip İskender'in özelliklerine imzasına bakabilirsiniz. Oyunda Kahraman Seferi'nde var. İskender'in aynısı geliyor. Bir İskender'i Qi Shi Huang diye çevirmişler. İskender'in imzasını ve becerilerini ona yüklemişler.
Yani güçlü, kahraman güçlü. İskender çünkü o imzayla çok güçlüydü. Vilat Çark değil, vali değil, nasıl alınacak hocam? O sezon görevleri ne demek? İşte oyun bir görev getirecek, o görevi alacağız. Onda bir açıklama yok. Sadece tahmin var. Yalçın hocam daha önceki duyurularda seçmeli çark gelecek denmişti. Acaba ondan olabilir mi? Çark, sop. Seçmeli çark olabilir. O da gelebilir arkadaşlar. İkinci bir seçenek seçmeli çarklarda. Ama seçmeli çarklar da eski kahramanlara veriyorlar. Yeni kahramanlara vermiyorlar ki. Bu apaçık görevle gelecek diyor arkadaşlar. Ramses'in patlama hasarını artırıyor diyor. Ancak benim sağlam full Süleyman kompum var. Süleyman patlama hasarını artırmayacak. Artıracak abi. Süleyman'ın hasarını da artırır o. Sen merak etme Hüseyin. Ben şunu dedim hatta Süleyman'ın arkasına çok yakışır. Zaten Şalman'la beraber Süleyman acayip tanklaşmıştı. Hayvan gibi ölmüyor yani. Süleyman ölmüyor. Bambaşka bir şeye çevirdi Süleyman kompunu. Yeni gelecek kahramanla beraber Süleyman kompu daha da oynanılır hale gelir. Ama oyunun şu yönünü beğendim. Geride kalan sezonda mesela Süleyman oynanamıyordu. Octavian oynanamıyordu. Beşinci sezonda artık bunlar oynanabilir hale gelmiş. Fark ettiniz mi? Yani adamlar metadan çıkartmadılar. Yerine kahraman getirmediler. Süleyman'ın yerine kahraman getirmediler. Octavian'ın yerine kahraman getirmediler. Onlara ilave kahramanlar getirip önüne arkasına oynanabilir hale getirdiler. O yönden bir gelişme var. Bir gelişme var. Ama bu 5. sezon kahramanları biraz oyuncuyu yormamak için biraz da savaşçıları artık siz bir dinlenin. Maraşel hazırlanan oyuncularım var benim. Maraşelcileri sevindireyim. Çarkı da az tutmuş. Çarkı az tuttuğu için harcama da az olacak. Tek çark arkadaşlar. Gayet makul. Gayet iyi. 2 çark 3 çark olmadı. Gayet iyi. Ondan sonra savaşçı okçular üzülecek de kılıçlılar üzülmez. Adamlar yeni kahraman kasmak zorunda kalmayacak. O da güzel bir şey. Hocam kilos arkasına dikkat alınır mı? Bir seçeneğin yoksa alınır. Ama sıfırdan alacaksan alma. Sakın öyle bir hata yapma Batuhan. Sıfırdan yapacaksan Ricard'ı bu kahraman seferindeki şeylerden zımbırtılardan sakın öyle bir hata yapma. Oraya harcayacağın paraya git Vlad'a Vlad'ı yap. Bence bu Lubu gibi 6 sezon gider. Bence de gider. Sitcomp'u 5 yıldızdan 5 yıldızladım. 5 sezondur yüzüm hiç gülmedi. Yatırdığım paraya zamanı yazık oldu. Bakalım bu yeni gelecek Robin Hood'la beraber ne olacak? Atilla çıkma zaten. Onun gibi ondan iyi komutan gelse o zaman Lubu'dan kaç. Tabii canım. Kilos da kaçsın demiş. Sikkeler biriktirin VIP 12 olun demişler. Hocam bize direkt. Aynen öyle. Sikkelerinizi biriktirin VIP 12'ye basın demiş oyun. Hatta VIP 13'e basın demiş. En mantıklısı. 800 Akıncı Team. Neden Harun demiş. He. VIP 12 ve 13'te çünkü genel madalyayla şey var. Beceri parşömeni var. Çarka hangi heroyla geliyordu abi? Çarka birinci Otto ile arkadaşlar Robin Hood geliyor. Otto ile Robin Hood gelecek çarka. Diğer kahramanlar göreve gelecek. Bir tanesi de valiye gelecek. Yeni sezona toplam 5 tane kahramanımız var. Toplam 5 kahraman. Savaşçı okçulara kalede bekleyin demişler. Savaşçı okçular 3. sezonun sonundan beri kalede bekliyor. VIP 12'de sarı kafa alabiliyorsun hocam da. Tamam. Yayını buraya kadar izleyen arkadaşlara bir tane güzel şeyim olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi açacağım WhatsApp'tan. Bir WhatsApp açayım ilk önce. Rıdvan nerede? Bizim Korkut'un hesabıyla şimdi o hesaba gireceğim. Rıdvan bir deneme yapıyor. Tamam mı? Bu denemeyi hangi tarihte yapmış? Şimdi mesaj bilgisi yok mu? Mesaj bilgisi yok. 4 gün önce falandı arkadaşlar. Salı günü. Aynen salı günü arkadaşlar. Salı günü bakın. Bugün günlerden ne? Cuma. 3 gün önce. Ama şey gece pazartesi gecesi. Pazartesi gecesi yapıldı. Gece saat 1.30'da. Tam 4 gün. 4 gün önce yaptık abi bu denemeyi. Belisarius kompunda yüzük ve şey denedik. Şimdi şu ekranı bir değiştireyim. Size göstereceğim burayı. Tamam.
Yani ekrana veriyorum arkadaşlar. Belisarius yapanlar için burası ve yapmayı düşünenler için. Karga yüzüğü mü, şaşalı yüzüğü mü? Biz bunu pazartesi günü denedik. Rıdvan sağ olsun Korkut'un hesabıyla beraber bir arkadaşla denedik. Karga yüzüğüyle şaşalı yüzük arasında toplu savaşlarda hiçbir fark yok. Beceri sayılarından hasar çıktılarına kadar aynı. Ee, Bu da karga yüzüğünü daha çok bir fiyat performans yapar. Karga yüzüğünün şöyle bir olayı var. Alanda ne kadar mesela sana 6 birlik vuruyor değil mi? 6 birliğinde kumandanın kudretini, defansını, stratejisini düşürüyor. Bir tanesini de kendisi için çalıyor. Ve bu steklenmiyor arkadaşlar. Bu bilgi bu köşede dursun. Size vuran kahramanların kudretini, zırhını falan düşürüyor. Karga yüzüğünün bir avantajı da bu. Ama şaşalı yüzüğüyle bir farkı yok. Şaşalı yüzüğü taktığınız zaman da alandakilerin tabii ki kudretini falan düşürmüyor. Onlara nerflemiyor. Ama ne oluyor? Sen daha fazla normal hasarla, daha fazla ikinci vuruş ikinci vuruş etkinleşme ihtimalini artırarak normal hasarı da artırıp oradan da ikinci vuruş tetikleyerek daha fazla beceri çıktısı yaratıyorsun. O hasarı yakalıyorsun. Ama şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Burada karga var. Gördünüz mü arkadaşlar? 5 yıldız Miyamoto, 5 yıldız Lagertha, 5 yıldız Fatih var. 5 Belisarius, 5 Elizabeth, 5 yıldız da Ahsoka var. Aynı birlikte deneme yapılıyor. 4300'e 4052. Ağır yaralı, hafif yaralıyı görüyorsunuz. 9279'a Belisarius VS'yi kaybediyor. Bu arada Belisarius 1 vs 1 kahramanı çok güçlü. Çünkü 1 vs 1'de 2 defa kumandan atıyor. Kumandan becerisi 2 defa hasar veriyor arkadaşlar. Burada karga yüzüğü var. Abi geçelim şeye. Biz teoride değil denemesi yapıldı. Abi görüyor musun? 20 level şaşalı yüzüğüyle aynı birliğe karşı 32.000 farkla öne geçiyor. 32.000 farkla kesiyor. Bu metadır abi. Bu artık meta. Ee, Yüzük konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar karga gidebilir. Ama ee, yok abi ben mızrak da kılıç da keseceğim, antimi de keseceğim diyorsa abi şaşalı yapabilirsin. Şaşalı yapacaksın. Ama burada durum ne? Belisarius'a ezici tesir koyacaksın. Hemen oyundan göstereyim onu da. Belisarius'a ne yapıyoruz? Benim yılan yüzü koyuna bakmayın. Ben de şaşalı yapacağım buraya. Belisarius'ta ne oynayacağız abi? Demir toynakla buradaki çifte saldırıyı kaldıracağız. Buraya ezici tesir koyacağız. Aynı ezici tesir arkadaşlar Elizabeth'te olmasına gerek yok. Peki Elizabeth'e buradan ne kasacağız? Elizabeth'ten bizim bir hasar beklentimiz olmadığı için üçlü hücum ve nihai strateji yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Burada yapacağımız şey çok basit. Ya baskılama alacaksın ya anlaşmazlık yaratma alacaksın. Burada ikincil beceri tetikleme ihtimali daha yüksek olduğu için anlaşmazlık yaratma alınabilir. Şöyle gösterelim. Normal saldırılardan sonra düşman birliğine strateji hasarı verir. %185 ilave strateji bonusu. Ve 3 saniyeliğine düşman kumandanın senin kumandanın için 30 strateji çalar. Karşıdan 30 strateji çalabilirsin. Bu yapılmaz mı? Bu da yapılabilir. Hatta baskılama yapmak daha mantıklı bana göre. Aktif beceri %25 ihtimalle ee, yani 2 defa 3 defa tutsa hatta bu daha evla ya. Tüm düşman kumandanının kudretini ya da stratejisini 6 saniye 25 azaltır. Ha şimdi Miyamoto'dan strateji düşürürse ne olur? Miyamoto'nun strateji defansa düşeceği için bir tık daha fazla vurursun. Ama kudretini düşürürsen ezici tesirle beraber bu da ayrı bir nerf yaratır. Belisarius'ta ezici tesir olacağı için arkadaşlar kullanacağımız için hem Belisarius'un hasarı artacak hem de e, Miyamoto'nun, Lubu'nun, Kiros'un ve yani kudret tabanlı bütün kahramanların kumandanlarını bildiğiniz 5 yıldızdan 3 yıldıza falan düşürecek. Yani stat artışını. Yıldız stat artışını. Yani karşınızda 5 yıldızlı bir Miyamoto değil de 3 yıldızlı bir Miyamoto varmış gibi. Yani 200 küsür bu şekilde ikisi iki beceriyle 200 küsür kudretlerini düşüreceksiniz. Haberiniz olsun.
Bunda ek bir bilgiyi size vermiş olayım canlar. Şimdi gelelim hemen nereye? Chat'e. Ekranı yansıtmadın mı? Göremiyorsunuz mu? Aa, özür dilerim valla kahrolduk raporları. Tamam tamam tamam, hemen gösteriyorum, hemen gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl olmaz ya? Ekran yakalamaya tıkladım. Oyun ekranını kapattım. Şu an geldi mi? Şu an gelecek, şu an gelecek, şu an gelecek. Şuradan Rıdvan'ı bulayım. Özür dilerim yahu. Allah. Çok özür dilerim arkadaşlar. İşte burası. Anlattığım kısım. Bakın burada karga yüzüğü var. Şu an geldi mi ekran? Geldi değil mi? Heh. Burada karga yüzüğü var. Çite saldırı var. Hem karga yüzüğü takalı hem de Belisarius'ta çifte saldırı var. Demir Toynak'la beraber çifte saldırı. Aynı birliğe karşı 9279'luk farkla ölmüş, kesilmiş Belisarius mızrağı. Bu pazartesi günü yapıldı bu deneme. Burada da arkadaşlar 20 level şaşalı yüzüğü takılı. 20 level şaşalı yüzüğü takılı. Çifte saldırı yerine ezici tesir var. Şeyde de daha sonra denemesi yapıldı da ekran görüntüsü gelmedi. Atmadı Rıdvan. Burada da baskılama var. Elizabeth'te de baskılama var. Burada da ezici tesir var. Şaşalıyla kılıca karşı üstünlüğü. Antisini kesti yani. Antisini çok rahat kesiyor abi. Öyle söyleyeyim ben size dostlar. Belisarius taklitçi mızrak yapanlar için bu şekilde. Peki akıllardaki soru şu. Benim de aklıma geldi. Çünkü bende hem Maraşal mızrak var biliyorsunuz. Göstereyim mızraklarımı. Efsane de seçelim de. Abi bende Marshall mızraklı var. Octavia 5, Sezar 5. Ram 4. yıla başlamışım. Hem burası var. Görüyorsun buraya bir Otto gider. Buraya bir Otto gidermiş. Valiyi de alırız. Zaten valiyi alacaksın. Bir de Otto'yu alacaksın. Octavian var zaten. Bir de şuna bak. Maraşali geç taktikçi. Bunlar da var abi. Ah, benim akıllardaki soru dediğim şey ne? Ee, 4. sezon vali mızrağı mı? 5. sezon vali mızrağı mı? Burada ne yapılması gerekiyor? Abi sen Kraken ya da yüksek seviye bir balinaysan tabii ki ikinci vuruş. Niye? Normal saldırı hasarını artırarak Elizabeth gibi zaten Asuka gibi kahramanlar da var. Ee, Random şekilde saniye başına hasar çıkartabilirsin. 1 saniyede bir, 2 saniyede bir, 3 saniyede bir hasar çıkartabilirsin. Patır 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 hasar çıkartırsın. Yani anlık hasara odaklanıyorsun. Anlık hasar oyunda çok önemli biliyorsunuz. Sıra tabanlıda ise 6 ve 9 saniyede bir. Bir 6 saniyede imzalar patlıyor. 9 saniyede bir de beceriler patlıyor. Vurdun mu sağlam vuruyor. Ona sözüm yok. Şimdi topluluğa karşı savaşıyorsun değil mi sıra tabanında? İki kişi geldi aynı anda sana vurdu. Sen 3 saniyede ikisine çat 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 vurdun. 4. saniyede 3-4 tane daha birlik geldi. Onlara nasıl hasar vereceksin? Onlar sana hadi o iki birliğe 40 bin 50 bin hasar attın. 130 binlik birliklerine 90 bine düşürdün. Oradan bir 130-140 binlik birlik geldi. 150 binlik birlik geldi. Adam sana 150 bin askerle patır patır vuracak. Ne yapacaksın? Zaten free to play'sen abi gideceksin birisine vuracaksın sonra diğerine vuracaksın. Yani kaçırıp böyle meydan atmayacaksın da. Ama bir balinaysan balina ne yapıyor abi? Topluluğun arasında hurra dalıyor, doğru mu? O zaman sana ne lazım? Pasif beceri lazım. Sana aktif beceri lazım. Sana ikincil beceri lazım. Bu kahramanlar lazım. Sıra tabanlı üst seviye balinalarla kral krakenlere sıra tabanlı gitmez. Bu da benim düşüncem. Ama bu Otto'nun zayıf olduğu anlamına gelmez. Otto sağlam. E, Yapılır mı? Mızrak bekleyenler için, barışçıl mızrak bekleyenler için yapılır.
Babalar gibi de oynarsın, gidersin 60-70 bin hasarı 3 saniyede patır patır atarsın adama, tamam. O şekilde de oynayabilir. Ama yok ben 50 kişinin arasına gireceğim, 30 kişinin arasına gireceğim diyorsan 4. sezon vali mızrağı abi. Ya da Kiros mızrağı. Yok ben 2 kişi 3 kişiyle kapışırım. Giderim tek ordu yaparım, sağlam ordu yaparım. Bandaların süvarilerini, bandaların mızraklarını harcarım diyorsan o Maraşal mızrak bence Belisarius'u da 1 vs 1'de yiyebilir. Kiros'u da yiyebilir 1 vs 1'de. Çünkü anlık 3 saniyede 40-50 bin hasarı vuruyor. 3 saniyede Belisarius'tan sittin sene 40-50 bin hasar çıkmaz, 60 bin hasar çıkmaz. Kiros'tan sittin sene 60 bin hasar çıkmaz. Ama işte Maraşal mızraktan 3 saniyede 50 bin 60 bin hasar çıkıyor. Sen bir de bunu bufflarsan yani becerilerini fullersen, yüzüklerini fullersen 70 bin de görürsün. Yani 3 saniyede bir adamı %60 canlı bırakırsın yani %40, %45 adama hasar atarsın maksimum canla fullersen. Teknolojide falan yüzüklerde, becerilerde, teçhizatlarda fullersen atarsın. Heh. Ama ondan sonra normal hasar atıyorsun. 9 saniye boyunca normal hasar vuruyorsun. İmzan 6 saniyede dönüyor. İşte imzan hasar vuruyorsa o 6 saniyelik periyotta da hasar vuruyorsun. Onun dışında bir esprisi yok. Yani anlattım. Tercih burada size kalmış. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Teknoloji farkı var mı ikisi arasında? Benim mızrakların arasında teknoloji farkı değil yani teçhizat ve yüzük farkı var arkadaşlar. Bu Kiros birliğim 18,5 milyon. Belisarius birliğim 15,8 milyon. Burada Ahsoka olsaydı burası 16 milyon olurdu. 16 milyon olurdu. Burada birlik bonusundan kaybediyorum. Bir de bunda 20 level gece kurdu. 30 level yonca, 10 level yılan yüzüğü var. Buraya bakıyorsun 38 level yıkım habercisi. 30 level yaban domuzu var. 10 level sakin su var. Savaşta yüce dağ koyuyorum. KVK'da 12 level yüce dağ koyuyorum buraya. Sakin suyu Ramses'e veriyorum. Bu arana için bu şekilde oynuyorum. Aranada sakin suyu veriyorum buraya. Teçhizatlar bu şekilde. 4 yıldız full, 4 yıldız full, 4'ler açık. Kollukta 4 yıldız full, işte açık 4'ler açık. Burada da 4 yıldızlar açık. Şuna bir 3 tane kaldı. 3 tane daha ayaklık gelsin. Bu da 4 yıldız açılacak. Ondan sonra Belisarius'un teçhizatlara başlayacağım. Çift mızrak oynuyorum ben sezon 2'den beri. Bunun şeylerde böyle teçhizatlarda şu an için böyle. Kafa 3, göğüs 1, ayak kol 1, 2-1, 2-1, 2-1, 1-1. Maalesef böyle oynuyoruz. Teçhizatta çift mızrak oynayınca da çift kılıç oynayınca teçhizat yıldızında patlıyorsun. Bu da böyle dostlar. Geçelim nereye? Şuraya. Krallık 9'dan bir Kraken adayı, Türk bir Kraken adayının hesabına bakalım. Ondan sonra soru cevap devam ederiz. Yorumlar varsa alırız. Niye hesap değişimi başarılı oldu? Olmadı diyor. Hesap değiştirdi. Şu an girebiliriz. Bu arada Mor teknoloji hakkında bilgi verelim. Bir 4,5 milyarlık kadar bir kaynak size yetecektir. Ee, Size şöyle bir tablo göstereyim. Bu da WhatsApp grubunda olan arkadaşlar zaten bunu görüyor. Şöyle bakalım. Arkadaşlar Mor teknoloji hangi aşaması kaç gün istiyor? Burada onu göreceksin. Onu görüyorsunuz şu an. Şimdi bakıyoruz. Eğer restorasyon 3'e kadar harcamışsanız Mor teknolojinin birincisinden sonuncusuna kadar yani tüm skalası bütün alanı bir yıldız yapmak 395 gün istiyor arkadaşlar. Yardımla 296 gün.
İkinci kısmı yapmak ilaveten 448 gün istiyor. 3'te 3 yapmak 682 yardımlı bu şekilde. Yardımlı şekilde yani 25'te 25 bütün yardımları bekleyerek 2 tane krallık buff'ı bir de şehir buff'ı alarak bir de VIP 15-16 16-17 olmanız lazım. O kadar var. O şekilde. VIP'nize göre bunları bir 15-20 gün artırabilirsiniz. İşte kahraman seviyesi, kudret bir, zırh bir, strateji bir, hepsi tek tek kalem kalem yazılı. Beta'nın en büyük, en güçlü Kraken'i Buson'un hazırladığı cetvel. Kendisi basarken hepsini tek tek hesaplamış sağ olsun. Allah razı olsun. Bizlerle paylaştı. Bu da bu şekilde. Toplamda arkadaşlar yardımlı şekilde 3996 gün yetiyor. Yani 4000 gün diyeceksiniz. 4000 gün yetiyor arkadaşlar yardımlı şekilde. Mor teknoloji 4000 güne fulleniyor. Bu dosya WhatsApp grubumda mesajlara sabitlendi. WhatsApp grubumun linkini arkadaşlar sizlerle paylaşayım hemen daveti. Şöyle yapalım. Buraya niye geldik? Hemen paylaşıyorum sizle. WhatsApp grubuna gelebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp grubunda bir daha atarım şimdi yayından sonra. Gelelim Kraken arkadaşımızın hesabına. Türk Kraken adayı arkadaşımızın hesabına. 109 milyon şu an için gücü var. Hemen ne yapacağız? Üniversiteye. Üniversiteye bakalım bir ne yapmış üniversitede. 5'e 3 statlar. Sarıya gitmiş artık. Kırmızıyı bitirmiş. Kırmızıya bakalım bir. 5-5-5 maşallah. Boşluk bırakmamış. Şurada hastane kapısında boşluk bırakmış. Sorun değil o zaten. Korkut kaynakla bir işin kalmayacak zaten. Kaynağı salla. Şunu ver. Şunu ver. Şunu 5'te 5 yap. Şunu da 5'te 5 yap daha iyi. Burada nereye gidiyorsun ki? Bakayım mı? Ha inşaat hızı. Aynen. İnşaat hızı bitince oralara verirsin. Mutlaka ver oralara. Paralı askerimiz nerede? Burada. Birinci alan full 5. İkinci aşama kılıç 5'e 5, 5'e 4 karışık çerez. Mızrak 5'e 3. Süvari 5'e 3. Okçu 5'e 3. Arkadaşlar burada ben size bir şey söyleyeyim. Mor teknolojiye gitme hedefiniz varsa, mor teknolojiye gidiyorsanız paralı asker ikinci kısımda teknolojinizi harcamayın. Hızınızı harcamayın. Buraya vermenize gerek yok, tamam mı? Ekonomik olmak için söylüyorum bunu. Siz ne yapacaksınız abi? Kale tesislerinde etkinliklerden gelen paketleri yani şahıslanlara falan filan değil. Oyuna etkinlikler geliyor ya. Orada çok ucuz. Orada daha uygun oluyor. Ne yapacağız abi? Genel araştırma enstitüsünü açıyoruz ya. Ondan sonra zaten içtekileri yaparken de burası iç kale restorasyon 4 oluyor. Üniversite araştırmasından buff'ınızı alıyorsunuz. Şundan. Şu an ilave %9, %12 olacak. Ondan sonra orası oluyor. Tesislere gel. Bakın burası oluyor. %10 buradan. %15'te üniversiteden gelecek. Hani 5'te 5 yapacaksın ya mor teknolojiyi. Ondan sonra %15 oradan, %10 da oradan, %25. Hiçbir şey kaybettirmez size. İkinci kısmın teknolojisi mi paralı askerde yoksa mor teknoloji mi? Kesinlikle mor teknoloji arkadaşlar. Yani üniversiteye açılan mor kısım var ya. Eğer oraya yaklaşmışsan ikinci kısımda hız harcamayı bırak. Hani o an hız harcamayı kes, bırak. Geride kalıyorsan kal. Arenada falan sorun olmaz. Emin ol sorun olmaz. Daha ekonomik olur. Sen cebinden çıkacak parayı düşün ilk önce. Ne yapacaksın? Mor teknolojiyi tamamladıktan sonra paralı askerin ikinci kısmına geçersen %25 ilave hızlandırmayla orayı daha hızlı ve daha uyguna tamamlayabilirsin. Hem de o hızları stoklayacağın için 2000-3000 gün krallık bufflarını bir gün istersin rica edersin tam gün, bir gün, iki gün aktif ettirirsin. Arkadaş yani rica edersin aktif ettirirsin.
Bir anda güç sıçraması yaşarsın yani. Bir anda o mor teknolojiyi 5'e 3, 5'e 4 yaparsın. Zaten 2000 günün varsa 5'e 3 oluyor orası. Bu son Türk, aynen Türk. Bu son şöyle söyleyeyim. Yüzükler 40 level, 50 level. Haftaya yayın yapacağız zaten onunla. Göreceksiniz. Haftaya Cuma günü yayınımız geliyor. Yayının içeriğinden bahsedeyim abi. Bu sonla taverna kahramanlarıyla dizilim yapacağız. Taverna kahramanların dizilimlerini yapacağız. Taverna kahramanlarıyla Lubuları, Kirosları döveceğiz. Ramsesleri döveceğiz abi yayında. Mutlaka izleyin, kaçırmayın. Taverna kahramanların gücü. Troll bir yayın yapacağız. Hem de hesap tanıtımı olacak. 50 level yüzükleri var. Sarı efsanevi 40 level yüzükleri var. Teçhizatlar falan 10 numara zaten. Ee, Globaldeki, yani global dahil, dünyanın en güçlü hesaplarından birisi. 170 küsür milyon gücü var. Bunun sadece arkadaşlar 24 milyon askeri güç. Yani 4,5 milyon falan T7'si var. Savaşmaktan adam asker biriktiremiyor. Abi 150 milyon saf güç adam ya. Adamın saf gücü 150 milyon, öyle söyleyeyim ben size. T7 askerleri çıkart, 150 milyon falan gücü var adamın. Yani et balinası değil. Böyle kaslı balina. Kemikli kaslı balina. Ne mızrakmış arkadaş, kasmayacağım dedikçe mızrak çıkarıyorlar. Cihat hiç sorma Cihat. Allah, ben sezon 2'de yaptım. Kafam rahat. Bakalım. Miyamoto'la yerde Fatih. Bu arada arkadaşlar, Miyamoto sezon 5'te de meta. Ne Miyamoto'ymuş ya. Ne Miyamoto'ymuş. Sezon 5'te bile meta oldu. Vay be. Çünkü sezon 5'te savaşçı kumandan gelmedi kılıca. Çark da yok. Miyamoto sezon 5'te de kullanmaya devam. Ne bereketli kahramanmış. Şu an yine açılacak serverda oynayacak arkadaşlarınız varsa abi, direkt ilk Miyamoto'yu, sezon 1'de 5 yıldız yapılacak 2 tane kahraman var. Direkt. Bir tanesi Atilla abi, bir tanesi de Miyamoto. Bak, bir Atilla bir Miyamoto'yu 5 yıldız yapıyorsun. İkinci sezonda da Lubu'yu alıyorsun. Ee, Lubu'yla Miyamoto'yu sezon 5'e kadar patır patır kullanıyorsun. Hiç diğer kahramanlar yapmaya gerek yok ya. Çok vallahi bereketli kahramanmış. Helal olsun. Aslan yüzüğü. Bu şey, bakalım şöyle. Canlar 1,5. 16 6,5. Bu kılıç birliği. Porsuk yüzüğü 30 level. Şahin yüzüğü 14 level. Ramses birliğine bakıyoruz. Zaten vali birliklerine fokus gidiyoruz. Öyle demiştik. 20 level karga var şimdilik. Can bu şekilde, bak aynı mücevherlerde buna vermiş. Kılıcı salmış. Ee, stratejiler 10. Aktif beceriler mitolojik +1. Buralarda +1. Can hariç. Buralara da kırmızı döşemiş. Tamam. Mor beceri. Mor beceri. Güzel. Ben de öyle oynuyorum zaten. Belisarius yaptı. Geçen direkt pat 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 Belisarius'u attı. 20 level şaşalı. 10 level yılan yüzüğü. 12 level sakin su koymuş. Gece kurdu o zaman Liver'da kullanıyor. Hepsine yüzük ya. Adam kaç orada oynuyor ya. Oo, mitolojik bir canlar. Mitolojik bir stratejiler burada da var. Mitolojik bir ikincil beceriler. Mitolojik bir can. Yine mitolojik. Oo, mitolojik kaç bu? 2 mi oluyor? 5,23. Aynen. Mitolojik 2. İkinci vuruş beceri hasarı. Güzel. Vallahi tatlı. Bunun canı kaç? Bu mitolojik bir. Bura %4,6. Çok güzel. Mitolojik 1 var. Mitolojik 0 var. Aynen. Libus'una bakıyoruz. Bu zaten ana ordusuydu. O ana kadar. Timur yapmamış. Buna da canlar bu şekilde. Kuzetler +1. Güzel kasmış. Yüzük papatyadır, aynen papatya. Gece kurdu Guanyu'da olması gereken yerde Yonca yüzüğü. 3 tane sarı yüzük mü almış? Burada sarı yüzük yok. En akıllıcası 3 tane sarı yüzük almış abi. Şaşalı, Yüce Dağ ve Sakin Su. Bir de göğe giden var. Aynen. En güzel 4 yüzüğü almış. Ondan devam ediyor. Helal olsun. Yani böyle baktığın zaman yüzüklerin yerlerine, gelişimlerine kusursuz.
Yani kusursuz. Yüzük israfı yok abi. Hesapta yüzük israfı yok. Biz Korkut'la kaç 2 3 sezondur falan tanışıyoruz Korkut'la. Ee, zaten danışa bize sonra danışa hesabı ne yapmıştı? Devam ettirmişti. VIP 14 bir şey de kalmamış. 5.71 459K. Sezon 5'te çoğu insan VIP basacak abi. Çarklar çok gümüş harcamayacağı için patır patır ne yapacaklar? VIP basacaklar. Hmm. Şu şeyine bakalım. Kaynaklarına. Buradan parşömen alabilir. Bunları aç, bozdur, parşömen al. Geri dönüşümde. Buradan mızrak alacaksın. Deli servis yapıyorsun. Buralardan ne açılacak? Burada hepsi karışık ortaya. İkinci vuruş açılabilir. Sığıcı açılabilir. 64 çekici kalmış. Kaynağına bakalım. Kaynağım yok diyordu. 2.2 milyar kaynak. 2.2 milyar kaynak inşallah sana yeter Mor Teknoloji'de. 1 milyar da burada var. 3.2 milyar kaynak yeter. 5'te 3 yapmaya hemen hemen yeter. 5'te 3 yapmaya yeter. Rahat yeter. Ortak hızlandırıcı 1049 gün. Araştırma 328. 1300 1400 gün falan diyeceğim. İşte 1400 gün hızlandırması var teknolojiye. Bu da ne yapar? Hemen hemen ortalama 5'te 3 yapmaya yeter. Bu hafta önümüzdeki haftakileri de çeker. 2 hafta daha çekse yapar abi. Mor teknolojiyi açtığı gün zaten bir tane kalmış. Mor teknolojiyi açtığı gün arkadaşımız direkt 5'e 3. Full 5'e 3 yani bütün moru 5'e 3 yapacak. İstisnasız. Kale tesisine bakalım bir daha. 392 tane taşı var. Her şeyi açmış. Sadece burası kalmış. Bunu canlı yayında açarız ya. Biz basarız arkadaşlar. Ee, yabancı bir ittifakta aktiflik saati bize ters düşüyor. Olmadı ya video çekerim mor teknolojiyi açarken. Ama bu mor teknolojiyi basarken her bir damlasını kayda alacağım. Yapabilirsek canlı yayın, yapamazsak arkadaşlar videosu gelecek. Yani oradaki süreleri, kaynakları canlı canlı görebileceğiz, izleyebileceğiz. Bu da bizim için iyi olur. Benim için de iyi olur çünkü ben de mor teknolojiye hazırlık yapıyorum. Bu da bu şekilde. Kaçıncı sahur? Sahur 9 burası. Global 9. İmparatorluk 9 burası. 80K gümüş harcadım. Şarlamakne 2 yıldız olmadı. Şans. Ortak hızlandırma nasıl bu kadar birikmiş? Helal olsun. Kullanmıyor. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Sizin faydanıza. Şu hızlandırmada eğitim hızlandırması var ya, hiç harcamayın. Ha. Bak burası biriksin dursun. Valiniz geldiği zaman valide harcarsınız abi. Yani ilk ona girmeye çalışırsınız. Öyle bir ihtiyacınız olacağı bir durumda yok. E, bunu olabildiğince biriktirin. KVK'da bunu harcamamaya çalışın. Tark birliklerini yavaş yavaş salın. Benden size tavsiye, yavaş yavaş vali birliklerine evriltin kendinizi. Bir ordu, iki ordu vali birliği yapın, onunla oynayın. Çar kahramanlarını olabildiğince şey yapmaya çalışın, yani bırakmaya çalışın. Böyle söyleyeyim. Ben de o yolda ilerliyorum. 5. sezon benim son çark sezonum olacaktı diyordum. Çünkü Ramses'i Mokçu'ya çevirmek için savaşçı kılıç yapmam gerekiyordu. Onu almayı düşünüyordum. O savaşçı kılıçla Küros'u donduracaktım. Öyle söyleyeyim ben size. Belisarius ve Ramses'i ilerleyecektim. 10. sezonda yeni vali birliği gelirse süvari ya da kılıca ya da okçuya o valileri yapacaktım. Ama şu anda mecburen Miyamoto spamlayacağım. Bir 5 yıldız Miyamoto'yu alacağım. Sezonuna kadar 5 yıldız Miyamoto, 5 yıldız Fatih, 5 yıldız Lagerta'yı oynayacağım. Bu da bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Videoyu burada sonlandırayım. Bu gece bir tane video çekeriz. Kısa böyle özet bir video çekeriz. Kanalda paylaşırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bana en büyük desteğiniz bu olur. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın dostlar. Hoşça kalın.